Herkese merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir yayınla daha karşınızdayız dostlar. Bir saniye şöyle hemen aldım. Arbeloa'nın yine açıklamaları var dostlar. Yine garip garip konuşmuş. Yani çok garip bir adam. Ne yapacağız biz bu adamla bilmiyorum. Nasıl olacak? Siz açıklamalarını görenler, bilenler ne düşünüyor dostlar? Yani birazdan şimdi ben okuyacağım zaten sizlere. Yine garip garip konuşmaları olmuş. Onlara hemen bir yavaştan giriş yapalım dostlar. Siz de hemen yayını likelayın baba. İlk başlangıç olarak. Evet, Arbeloa, Vinicius, Mbappe ya da Jude sahada 90 dakika kalmasını istemeyenler Real Madrid taraftarı değildir demiş. Arbeloa Real Madrid'de kalmanın anahtarını bulmuş. Vinicius, Mbappe ya da Jude Bellingham sahada 90 dakika kalmasını istemeyenler yani bizler Real Madrid taraftarı değildir. Yine canından dişinden daha çok savunmuş bu oyuncuları ama seni kurtaran oyuncuları savunmuyorsun. Çok garip ya. Üf, arkadaşlar bu hep aynı şey oldu. Hep aynı şey oldu ya. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hepinize selamlar. Selamun aleyküm diyeyim ben sizlere. Siz de selamımızı alırsınız babalar. Hoş geldiniz. Evet yani garip garip haberler var. Hepsini sunacağız arkadaşlar. Kenan Yıldız'dan haberler var. Spalletti'nin açıklamaları var Galatasaray'la alakalı. Arbeloa'nın açıklamaları var, onları konuşacağız. Yani bir ton haber var. Hepsini sizlerle beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Doğru, Real Madrid taraftarı değiliz. Yıldız'ın serbest vuruşunda Spalletti. Bunun için antrenman yapabilir ve o o tür bir oyuncu olabilir. Çünkü sağ ayağı ve sağ ayağı var ne ya? Sağ ayağı var ve bunu gösterebilir. Eğer o bir uzaylı ise bunu da yapabilmeli. Aksi takdirde ne tür bir uzaylı olurdu ki? Bunun aynısını ben sohbetlerimizde şeye söylemiştim. Mücahit arkadaşıma söylemiştim. Artık şu frikik olaylarında da topun başına gelmesi gerekiyor dedim. Gerekiyorsa ekstra antrenman yapacak bunun için. Yıldız futbolcular böyle olur arkadaşlar. Hani bir Del Piero olmak istiyorsa Del Piero'nun frikikten çok güzel golleri vardır mesela. Kenan Yıldız'ın da bu yönde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Tıpkı Arda Güler'in de hala geliştirmesi gerektiği gibi. Serbest vuruşları çok etkili arkadaşlar. Çok güzel gidiyor ama e, bir türlü köşeyi bulamıyor. Kalecinin üstüne gidiyor biraz. Garip. Allah benim chat yayınım nereye gitti ya? Ha, tamam. Öyle yani arkadaşlar Kenan Yıldız'ın da bir yıldız olmak istiyorsa gerçekten bir ikon olmak istiyorsa bu şekilde serbest vuruşlarında geliştirmesi gerekiyor. Juventus Kenan Yıldız için Manchester United'dan 220 milyon euro istedi. Yamal 250 mi 300 milyon euro muydu arkadaşlar? Tam bilen var mı bunu? Tony Erz hoş geldin hocam. Selamlar. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Abi yabancıların ardetlerini görmedim arkadaşlar. Ya karşıma çıkıyor bir şeyler de onlar mı bilmiyorum. Evet, Real Madrid taraftarı çok büyük bir protestoya da hazırlanıyor arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğiz. İstifaya davet edecekler. Umarım ıslıklamalar da olur ve bu ıslıklamaların arasında Arda Güler'e bir alkış yağmuru olur. İnşallah Real Madrid taraftarı Arda Güler'i ayakta alkışlar arkadaşlar. Yamal 250-300 milyon abi. Evet yani Yamal'a isteyen buna da ister arkadaşlar. Çünkü Yamal'dan daha fazla dribbling şeyleri falan var arkadaşlar. İstatistikleri daha fazla. Çoğu şeyde Yamal'ın üstünde istatistik olarak arkadaşlar. Ama işte bu Kenan Yıldız kardeşimiz Türk, onlar İspanyol vesaire. Berat Çıray 55 TL ile bizlere destek olmuş ama hiç bize şey yapmamış. Bize bir mesaj göndermemiş. Biz de onun konfetisini patlatalım arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız animasyonlar bunlar. Elimizden gelen bunlardır arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Hocam şöyle haberlerimize gelelim. Tek Kral Salih teşekkür ederiz demiş. Arda Güler Inter'e o haberi de söyleyeceğiz arkadaşlar. Transfer sezonu bitti mi? 12'sinde diye biliyorum ben arkadaşlar. 12'sinde bitecek bu önümüzdeki ayın 12'sinde bitecek diye biliyorum. Dostlar yayınımızı bir beğenirsek çok sevinirim dostlar. Lütfen like atmayı unutmayalım. Daha fazla kişiye ulaşalım. Tony Erz 6 euro ile bizlere destek olmuş. Hocam çok 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 teşekkür ediyorum. Keşke bir de mesaj yazsaydınız okusaydık. Mesajlarınızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Süper chat gönderen dostlar. Mesajlarınızı vurgulayın arkadaşlar. Okuyalım. Söylemek istediğiniz çok önemli bir şey olabilir. Bazen chat'e bakamıyoruz. Süper chat'lerle bunları gönderebilirsiniz dostlar. Kesenize bereket tekrardan. Şöyle haberleri okuyayım dostlar. Destekler için sağ olun, var olun. Roma'dan yıllık net 2,5 milyon euro kazanan Zeki Çelik sözleşmesini yenilemek için 3,5-4 milyon euro istiyor. Roma ise bu maaşı ödemeye yanaşmıyor. Corriere dello Sport'un haberi ve Juventus'ta oyuncuyu istiyor arkadaşlar. Hemen Arda Güler'le arkadaşlar bugün karışık karışık açtım. Haberleri karışık bir şekilde okuyacağız dostlar.
Yani şu an Arda Güler haberleri bitmedi. Daha Arbeloa'nın açıklamaları var. Muhtemel kadrolar var taraftarların kurduğu. Bakalım onlar neler demişler, neler kurmuşlar kafalarında kadro olarak. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Arbeloa'nın Rayo Vallecano karşısında sahaya sürmesi muhtemel ilk 11'i beğendiniz mi? Demiş. Evet, Vinicius, Mbappe, Rodrigo demiş. Arkadaşlar, evet yani artık Mastantuono'dan biraz değil kesinlikle vazgeçmeniz lazım. Altyapıdan herhangi bir oyuncuyu bile koysanız burada oynar. Bu arada Rodrigo yerine Arda'yı buraya da çekebilirsiniz. Orta saha madem çok kalabalıklaşıyor. Şu an Arda Güler Rodrigo'dan daha formda bence. Jude Bellingham dokunulmazlar arasında, onları da konuşacağız arkadaşlar. Arda Güler, Tchouaméni, Carreras, Huijsen, Asensio, Valverde ve Courtois ilk 11'ini kurmuş bir taraftar. Buna yakın bir ilk 11 gelir arkadaşlar. Ben de öyle düşünüyorum. Barça Winger Lamine Yamal is valued at 343 milyon euro. Yani destek yeterli kardeşim. Eyvallah Tony hocam. Arkadaşlar yayının like'ı hoş değil, o yüzden izlenmemizde biraz az kalıyor. Like atarsak daha fazla kişiye önerir YouTube. Evet, gelelim Inter haberlerine. Inter Nico Paz'ın yaz döneminde Real Madrid'e imza atması durumunda Arda Güler'i kadrosuna katma girişiminde bulunacak. Tutto Sport'un haberi. 10 numara Arda Güler'e, ama bu 22 giyiyor Hakan Çalhanoğlu. Ve de o da artık yani Türkiye'de forma giyme yaşlarına geldi. Arda Güler Inter, ne diyorsunuz arkadaşlar? Hiç izlenmeyen bir lig. Yani ben takip etmiyorum. Yani bizim Kenan Yıldız falan var diye izlediğim bir lig. Siz neler düşünüyorsunuz? Arda Güler sizce İtalya Ligi'ne gitmeli mi? Ben şunu da söylüyorum. Arda Güler'in temposu biraz İngiltere Ligi'nde Arda Güler'i zorlar arkadaşlar. Belki Almanya Ligi, belki bir Bayern Münih yapabilir mi bilmiyorum. Ama bana hayalimi sorsan olmayacak bir şey kesinlikle. Barcelona abi. Ama olmayacak. Tersten Figo olayı yaşatırsa Barcelona inanılmaz olur. Ya da burada kalacak mı onu da bilmiyoruz. Tabii bunların hepsi bir haber arkadaşlar. Bakacağız. Mastan sonu tamam. As gazetesiyle alakalı da haberler geliyor arkadaşlar. Onları da sizlere söyleyeceğiz. Arsenal Real Madrid forması giyen Arda Güler'i transfer etmek için 100 milyon euroyu gözden çıkardı. Bunu da geçen videomuzda söylemiştik arkadaşlar. 100 milyon eurodan fazla eder çünkü o açıklanan yeni değerler vardı. Unuttum haber sitesinin ismini. O değerler dostlar Arda Güler'in 128-138 milyon euro arası bir yeni değere ulaştığını söylemişti. Arda Güler 25 maçtır da gol atamıyor dostlar, ama bu gol atamamasını asistleriyle ve attığı kilit paslarla kapatıyor arkadaşlar. Çok önemli bir oyuncu olacak. Çok önemli bir oyuncu. Real Madrid'in Arda'ya eşdeğer bir oyuncusu yok zaten şu an. Olsa zaten yine yedek başlar her türlü arkadaşlar. Sorun çözebilen, oyunun yönünü bir anda çevirebilen, aniden forvetleri yani golle, kaleciyle karşı karşıya bırakabilen paslar atabiliyor. İnanılmaz duran toplar var. Ölümcül kornerleri var biliyorsunuz. Topu kafalarına çarptırıp ayaklarına çarptırıp gol atıyor. Sağ sol ayak, her iki ayakla vuruşları var. Kafayla da artık antrenmanda gördüğümüz o vuruşları hep ortayı yapan Arda Güler olduğu için arkadaşlar, ya da korneri kullanan, kafa vuruşlarını pek göremiyoruz, ama ligin başlarında sanırım bir tane kafayla atmıştı. Kafa vuruşlarını da çok geliştirmiş. Antrenmanlarda görüyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle gelelim bakalım hafta sonu, yani yarın Arda Güler'i alkışlayacak mı taraftar? Diğerlerine bir tepki gösterecekler mi? Bakalım dostlar, neler olacak sizce? Şöyle geldik Arbeloa'nın açıklamaları dostlar. Evet, saçma sapan açıklamalara geldik dostlar. Saçma sapan açıklamalar. Arbeloa, Fede Valverde, Bellingham, Vinicius ve Mbappe her zaman sahada en iyilerini istiyorum. Real Madrid'de olmayan ve onları sahada istemeyen insanlar olacaktır. Ancak onlara tam güvenim var ve onları her zaman oynatan şey onların performansı. Ama bu performans kardeşim, bu performans çok düşük olduğu zaman, yani bu adam 3 ayda sadece 2 gol attığı zaman, o zaman bu adamı biraz kesmen gerekmiyor mu? Bu Kalas arkadaşımızı, dümdüz olan zabıta arkadaşımızı biraz kesmen gerekmiyor mu? Ama işte yine aynı muhabbete dönüyoruz. Orada bir lobi var abi. Performans. Ya abi hak ettiler ama o lafı yani. Ben ne diyeyim yani, çıkan o reklamda aklımızda niye kaldı onu da bilmiyorum. Özür diliyorum. Zabıta baba çıldırmış yani. Çıldırmış, ben ne diyeyim. Kylian Mbappe daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini söyledi.
Ona katılıyor musunuz? Mbappe söylemiş. Arkadaşlar daha fazla çaba göstermeliyiz. Siz bana bütün topları kapıp göndermelisiniz. Ben de onları ezmeliyim. Onları kaptırmalıyım. Sonra siz geri koşup onları kapmaya çalışmanız lazım. Ama ben hiç geri dönmeyeceğim. Orta saha çizgisinden geriye doğru hiç gelmeyeceğim. Oldu paşam. Alvaro Arbeloa şu an ne hayal kırıklığına uğrama zamanı ne de coşku zamanı. Sadece çalışma zamanı, hepsi bu. Çalış 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 demiş abi. Evet, Trent ve Antonio Rüdiger'in grupla birkaç antrenmanda daha ihtiyacı var ve Valencia maçında oynayabilecekler. Yarınki maçta oynamayacak diyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum. Yarın akşam çok eğleneceğiz demiş. Bakacağız. Bakacağız, eğleneceğiz mi, güleceğiz mi, ağlayacağız mı bilemiyorum. Ama artık Arda gol atsın da şu sakalımı bıyığımı bir keseyim artık yani. Bak, gol atsın diye bekliyorum ya. Arda tam direkt dibinden kaçırdı golleri. Şimdiye kadar atacak, az kaldı. İnşallah inşallah. Murat Özer. Ben kararımı değiştirdim. Mbappe 27 yaşında. Oyuncu 3-4 sene bir zabıta, sezon sonu satılacak. Chelsea'ye ikisi de istiyor. Arda Real'de kalacak. Bir duayen olacak. Arda 15 yıl garanti. İnşallah hocam. 15 yıl boyunca kalır diyormuş. Arda gitmek istese Real Madrid engelleyebilir mi? Sözleşmesi devam ediyor arkadaşlar. Parasını verirlerse satarlar yani. Ya da oynatmayacaklarsa satsınlar yani. İzleyelim çocuğu oğlum. Yani bizim de ömrümüzden gidiyor oğlum. Çocuğun da ömründen gidiyor. Salın da izleyelim da çocuğu. Bu akşam Arsenal maçını izledim. Deplasmanda 4-0 aldı maçı. Hücumda eksiklikleri var. Tamamı duran toplardan neredeyse tam Arda'ya cuk diye oturuyor. Kesinlikle çok fazla duran top pozisyonu yaşıyor Arsenal arkadaşlar. Ve Arda Güler de oranın duran topçusu olabilir. Orada kral gibi olabilir, bilemiyorum arkadaşlar, ama tempo olarak ayak uydurabilir mi? Çok kararsızım. Çünkü kondisyon olarak daha henüz yeni topluyor Real Madrid'de kendisini. Çünkü çok çabuk yorulan bir oyuncuydu. Arbeloa da açıklamıştı bunu, biliyorsunuz. Hani artık 60'larda yorulup nefes nefese kalıyor, bize yardımcı olmak için koşuyor demişti. Ve 60'larda çıkarıyorlardı, 60, 65, 70'te. Ama şimdi de arkadaşlar hala yorulmadığı halde çıkardılar. O kondisyonu çok fazla geliştirmiş. Abi memleket neresi? Memleket doğum yerim Ankara. Anne baba Çankırılı arkadaşlar. Arda Premier Lig'de oynayamaz demiş. Oynayabilir arkadaşlar da yani tempo arkadaşlar, tempo çok farklı. Görüyorsunuz Galatasaray'ı falan, neydi, Abdülkerim'in koşuşunu gördünüz değil mi Haaland'ın arkasından? Ciğerleri bıraka bıraka gidiyordu orada. Evet, Arda Güler burada Asensio'ya sanırım bacak arası atıyordu. Videoyu tam hatırlamıyorum ama tık. Ondan sonra Asensio'da eli çamur oluyor. Arda'nın üstüne siliyor. O elini kırarız. Her şeyden olay çıkıyor değil mi? Yorum cevaplasanız da aşırı merak ettim beyler. Fizik gücü çok yüksek Arsenal'ın. Arda işlerinde teknik kapasiteyle B takımı uçurur. Yok. Her türlü oynar Arsenal'da da, bilemedim yani, o kılıç yazdığın şeyi pek anlayamadım. Evet, Benzema'dan bir haber var. Takımın sözleşme teklifini duyuran Karim Benzema e, oynayacağı maça saatler kala sahaya çıkmak istemediğini açıkladı. Şu anda yıllık 108 milyon değil mi lan bu, dolar maaş alan Benzema yeni teklifi kendisine bir hakaret olarak gördü. Bir daha asla El Ittihad forması giymemeyi düşünüyor ve Haziran ayında serbest kalmayı bekliyor. L'Equipe'in haberi arkadaşlar. Benzema da, hatta Beşiktaş'tan da 20 milyon euro mu bir şey istemiş ya. Garip. Bir forma satışından da %50 pay istemiş eğer Beşiktaş olursa demiş. Bilmiyorum, tabii söylenti bunlar arkadaşlar. Hemen şöyle araya küçük birkaç tane haber sıkıştırdık, yabancı yani yurt dışı haberlerden sıkıştırdık. Hemen okuyorum arkadaşlar. Bundan sonra yine Arda'ya falan Real Madrid'e dönüyoruz. Real Madrid tek başına tüm UFC kadrosunun kazancını geride bıraktı. Tek başına o dövüş firmasının şeyini geride bırakmış. Cristiano Ronaldo 260 milyon dolar, tüm UFC kadrosu. Doğru okuyorum değil mi? UFC ya, evet. 218 milyon dolar. Cristiano Ronaldo tek başına geçti. Bunları yani, o biliyorsunuz onlar da sağlam para alıyor dövüşçüler. Garip. Ekibimiz, evet, Rayo Vallecano arkadaşlar maçının kamp kadrosu belli oldu. Sanırım altyapıdan hiç oyuncu götürmemiş arkadaşlar bu sefer. Courtois, Lunin, Fran Gonzalez, Carvalho, Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Hüzen. Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Vinicius, Mbappe, Rodrigo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono, Alvaro Arbeloa önderliğinde kamp kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Yarın saat 4'te sanırım maç.
Onu demiyorum abi. Vin'in bir yıllık sözleşmesi var ve erkenden satılacak. Peki neden sözleşme imzalatıyorlar? Arkadaşlar bu sezon bitiyor diye biliyorum. O yüzden sözleşme imzalatıyorlar. Abi Benzema 38 yaşında. Real'e geri dönsün Benzema demiş Mücahit. O bilmiyorum, olabilir. Bebeler kesik yemiş. Doğru. O bebeler, gerek yok o bebelere arkadaşlar. Yani bura öyle bir takım değil. Courtois Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında en çok kurtarış yapan ikinci kaleciydi. 38 kurtarışla. Onu bu kadar yüksek sırada yer alması Onun bu kadar yüksek sırada yer alması garip. Çünkü en çok kurtarış yapan kaleciler listesi Bodo Glimt, Slavia Prag, Almaty ve Karabağ gibi daha mütevazı takımların kalecileriyle dolu. Evet arkadaşlar, bir kaleci maçın yıldızı, maçın oyuncusu seçiliyorsa ve kurtarışlarda en üstteyse arkadaşlar, o takımın defansında sıkıntı vardır. Kalecisi iyidir ama defansında bir sıkıntı vardır. Mesela yıllarca Muslera Galatasaray şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi oldu. Demek ki defansının kötü olmasından dolayı bu şey oldu. Yani ben bunu her zaman bununla bağdaştırırım arkadaşlar. Defansın kötüyse o kadar şut diyor çünkü. Defans attı kevgire dönmüş demiş. Arkadaşlar anlık olarak 243 kişiyiz. Bir 100 like yapalım, 150 like yapalım lütfen. Portakal saçlı Eminem. Trent Alexander-Arnold bugün antrenmanda arkadaşlar. Onun dönmesi orta sahayı sıkıştıracaktır. Valverde orta sahaya dönecektir. Bakacağız. Kenan Yıldız 2.0 mı? Üstelik Kenan Yıldız'ın kendisiyle de arkadaş. Burada Kenan'a, kariyerine benzeyen sanırım arkadaşlar bir olay yaşanıyormuş herhalde. Ee, Bayern Bayern Münih'ten bir oyuncuyu alıyor. Juventus sanırım. İngilizce'nin çok fazla olmadığı için arkadaşlar pek bilmiyorum. Bilen arkadaşlar okuyup buradan görebilirler. Durdurup da okuyabilirler. Şöyle bir yazısı var. Yani Bayern Münih bir altyapıya sanırım oyuncu alıyor tekrardan, Kenan gibi. Arda Güler'in son Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı maçtaki hali veya istatistikleri dostlar, 90 dakika sahada kalmış. Allah Allah, çok garip. 55'te 46 pas isabeti, 5 tane gol pozisyonu yaratılmış. 3'te 3 başarılı top sürme, yani çalım. 8 pasla rakip yarı sahaya giriş. Rakip yarı sahaya 4 faul kazandı. 12'de 9 duelle kazanmış, yani birebir mücadele kazanmış. 8.3 puan takımdaki en yüksek puanmış o dönem. Evet, çok iyi oynamış. Bakalım yarın da takımda eğer ilk 11'de olursa sahanın yıldızı olur ve golleri atıp benim sakalımı bıyığımı kestirir artık, bilmiyorum. Biliyorsunuz Arda Güler gol atana kadar saçı sakalı kesmeyeceğiz dedik. Yoksa bizim saçlar sakallar dizimize inecek. Histeria iyi yayınlar çiçeğim demiş. Doğuşum hoş geldin kardeşim benim. Kurtuğa olmasa Real her maç fark yer, defans dökülüyor. Kesinlikle Doğukan. Arda Galatasaray'a gelsin, Şampiyonlar Ligi aldırsın bize. Çok zor o transferler ya. Selam, maç zamanında canlı yayın yap. Maç zamanında canlı yayın yapacağız ama yarın yapamayacağım. Çünkü yarın antrenörlük yaptığım için tam maç saatinde antrenmanım var arkadaşlar. Maç önü yayın açacağız. Maç sonu da gelip yayın açacağız arkadaşlar. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Abone olup bildirim zilini açarsanız ilk siz gelirsiniz. Like'ımız hala 78'de kalmış. Beni kırıyorsunuz arkadaşlar. Real Madrid ve Arbeloa'nın dokunulmaz olarak nitelendirdiği oyuncular Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe. Katılıyor musunuz? Abi Real Madrid'de dokunulmaz denen bir oyuncu olamaz. Real Madrid böyle bir takım değil arkadaşlar. Bunu Inter'de söyle. Bunu Juventus'ta söyle. Bunu Yimpaş Yozgatspor'da söyle. Yani Baki Mercimek kesilemez de yani. Baki Mercimek'i kadrodan atamayız. Erman Kılıcı atamayız, ne bileyim. Deyin ama arkadaşlar, burası Real Madrid ama şu an Real Mardin gibi burası yani. Çok garip. Dokunulmaz ne abi, siz Real Madrid'den büyük müsünüz ya? Kimler büyüktü bu takımda ya? Yani gerçekten arkadaşlar. 3 aydır gol atamayan adam nasıl dokunulmaz? 3 ayda 2 tane gol attı ya. Daha yeni attı gollerinde arkadaşlar. Yani Vinicius Junior 3 aydır gol atamadı. Arda Güler'le eşit gol sayısı neredeyse ya. Arbeloa, Vinicius, Mbappe ve Jude dokunulmaz mı? Evet. Dokunulmaz mı diye sormuş yine bu oyuncular. En iyi oyuncular müsait olduklarında oynamalılar. Onlar dünya çapında oyuncular. Ulan Arda. Ulan Arda lan. Ah ulan Arda, bir gol at da şunlara. Hiç sevinme ya. Kimseyle çak yapma, öpme onları ya. Bir şey yapma, gözünü seveyim. Vallahi içim bunaldı, içim sıkıldı yine şu adamın açıklamalarından ya. Yine yaladı milleti, yuttu ya. Yeter daha. Vallahi yeter. Real Madrid'in taraftar grubu Ultras Sur.
Yarın Rayo ile oynayacakları maç öncesinde ve maç sırasında Florentino Perez'e karşı gösteri yapmayı planlıyor. Taraftar grubu Ultraslan mı lan ne bu? Kulüp başkanının istifa etmesini isteyecekler. Perez'in istifa etmesini isteyecekler. Ricada bulunacaklar. Ama Zabıta Bellingham herkesi joplayacak orada. Kardeşim kime şey yaptırıyorsunuz? İsyan ettiriyorsunuz. Yimpaş Yozgatspor. Arbeloa'nın patates çuvalı olduğunu başından beri biliyordum. Haklıymışım. Vinicius yarın sarı kart görürse Mestalla'daki Valencia maçını kaçıracak. Hadi aslanım yapabilirsin, o sarıyı yiyebilirsin. Kütür kütür yersin inşallah. O bölgede biraz boşalır şöyle. Belki de Arda sağda oynar ya belki. Benfica maçı Fransa Mastantuono'nun Real Madrid'deki en kötü maçlarından biriydi. Yani en kötü maçları bir sürü, bu da onlardan biriydi. Belki de en kötüsüydü. Kaleye isabetli şut çekemedi. Tek bir gol fırsatı yaratamadı ve top sürme başarı oranı sadece %20 idi. 55 dakikada oyundan alındı. Sorun sadece rakamlarla ilgili değil, sahada sergilediği duygularla da ilgili. Kasık ağrısı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı dönemdeki gibi tereddütlü bir performans sergiledi. Tamamen iyileşmiş olmasına rağmen performansında hala istikrarsızlık yaşıyor. Sonuç olarak özellikle Rodrigo'nun baskısı ve Brahim Diaz'ın dönüşüyle birlikte ilk 11'deki yeri tehlikeye girdi. Ne oldu lan Jude Bellingham? Yanlış şey oynadın. Yanlış ata oynadın lan. Bellingham yanlış ata oynadın. Senin atın egale oldu baba. Sen yanlış ata aldın yanına. O at takla attı baba. Boştan Tono yedeğe gidiyor baba. Hadi bakalım. Hayırlısı. İnşallah. Hak etmiyor baba. Arda Güler'e ne dedi? Ancelotti Real Madrid'de oynamak kolay değil. Ey Arda Güler. 6 şutla 6 gol atmış Arda Güler'e. Dedi ki ey Arda Güler, o yedek kulübesinin tozunu yutacaksın sen dedi. Yedek kulübesini yalayacaksın, oradaki tozları yutacaksın dedi ya. Real Madrid'e gelen her oyuncu böyle oldu dedi. Vinicius'u bile alıp alt takıma gönderdik. Onu yaptık bunu yaptık dediler arkadaşlar. Valverde'yi de alıp sanırım kiralamışlar ilk geldiği zaman. Yani bilemiyorum. O yüzden bu adama çok fazla bile şans verdiler bence dostlar. Yanlışsam yanlışsın Salih abi deyin. Salih kardeşim yanlış söylüyorsun deyin ya. Madem Arda Güler'e bunu demeye cesaret edin. Bak 6 şutta 6 gol atmış arkadaşlar. Arda Güler Ancelotti döneminde. 6 şutta 6 gol ne demek ya? Yani koy sahaya oynasın daha da atacak demek. Ama oynatmıyordu o da. 255 kişiyiz dostlar. Like atmak ücretsiz dostlar. Bir tane oradan bak şöyle bir işaret var. Ona basıyorsunuz. Daha fazla kişi geliyor. Biz de yükseliyoruz abone sayısı olarak hem de like sayısı olarak. Lütfen. Arjantinli olduğu için lobisi güçlü demiş. Ulan ne lobiymiş ya. Vallahi ne lobiymiş ya. Arbeloa. Vinicius, Mbappe veya Bellingham'ın 90 dakika boyunca sahada olmasını istemeyenler Real Madrid taraftarı değildir. Aynen kankam, en çok Real Madrid'siniz ya. Biz zaten Real Madrid taraftarı değiliz. Kör de değiliz arkadaşlar. Biz gördüğümüzü söylüyoruz size. 3 aydır gol atamayan adama dokunulmaz dersen o adam gelir sana dokunur. Şampiyonlar Ligi'nin lig etapında en çok gol fırsatı yaratan oyuncuları Mbappe ve Arda Güler oldu. Oğlum övmen gereken adam. Bu adam oraya katmazsan bu adam seni zaten sevmez arkadaşlar. Bu adam senin için yırtılmaz bu adam. Yani sen bu adamın adını asist lideri, La Liga'da asist kralı, Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı adam, en çok gol pas atan, en çok kilit pas atan adamı şuradaki isimlerin arasına almıyorsan bu adam senin için savaşmaz oğlum. Savaşmaz arkadaşlar. Düşünsenize bir yerde çalışıyorsunuz, en çok satışı siz yaptırıyorsunuz. En çok satışı siz yaptırıyorsunuz. Ona buna laf atan orada böyle tipler olur, çalışanlar. Onlar böyle durur burada, hiç çalışmaz. Kardeşim sen şuraları bir süpür falan der. Patron gelir onları över. Sen o çalıştığın yere ihanet bile edersin. Öyledir arkadaşlar. Yani bir örnek vermem gerekirse bu şekilde olur. Hayattan bir örnek vereyim dedim. Budur abi. Düşsenize. İş yeri için her şeyi yapıyorsunuz. O iş yeri için bak, kendinizi düşünmüyorsunuz. Bencil olmuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol pozisyonu yaratan oyuncu Mbappe 25, Arda Güler 24. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz arkadaşlar. Bazı insanlar İspanya Ligi'ni de böyle küçük bulurlar ama Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Vallahi Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Evet, Alvarez, Dominik Szoboszlai ve de kertenkele midir nedir bu kertenkele işte orada o da varmış. Evet, Arda Güler'le ilgili bir şey. Sezona yüksek bir performansla başladı. Performans kıvamına batırılmış.
Şakalaştım. Mbappe'nin kız arkadaşı olarak anıldı. Hani Mbappe'ye sürekli Mbappe'yi arıyor gözleri, kaleye şut çekmiyor falan filan. İşte Arda bak senin de hataların var. Abicim hiç mi fark etmiyorsun ya? Kurban olduğum. Kardeşcağızım benim. Hiç mi görmüyorsun? Bencil oluyoruz ama çocuk bencil de olamıyor abi. Hep takım arkadaşları alsın istiyor. Eleştirileri kabul etti, kendini geliştirdi, tekrar eski formuna kavuştu. Arda Güler daha fazla övgüyü hak ediyor. Mbappe'den sonra bu sezon en iyi oyuncumuz oldu demiş. Real Madrid taraftarı demiş bunu arkadaşlar. Mbappe toparladı da 35 golünün yarısını hep penaltı ve 35 golünün yarısı penaltı ise diğer yarısını da Arda Güler attırdı arkadaşlar ona. Onu da bilelim. Arbeloa. Evet bu haberi sunmuştuk. Tekrardan almışız arkadaşlar. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho İspanyol devi Real Madrid'in yeni kalıcı teknik direktör arayışında olması ve Mourinho'nun potansiyel hedefler listesinde yer alması nedeniyle bu yaz Real Madrid'e geri dönebilir. Kaynak Daily Mirror gibi bir kaynak arkadaşlar. Ya bunu yapmayın abi. Real Mardin olacaksınız bak. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ancelotti için o yoktu. Xabi Alonso, Bellingham ve Rodrigo'yu ilk 11'e koymak için Xabi Alonso, Bellingham ve Rodrigo'yu ilk 11'e koymak için Arda Güler'e ihanet etti. Bu Arbeloa'nın ilk oyuncu değişikliği, sabrı tükenecek ve hak ettiği değeri göreceği bir yer arayacak kendisine Arda Güler demiş. Ya belki de gidecektir arkadaşlar. Değil minör. Minör mü? Minör değildir ya. Mirror. Mirror. Ayna. Arbeloa Franco Mastantuono'nun kendisine fırsatlar vermeye devam edeceğine hala güveniyor. Bu tam tersi olması gerekmiyor mu ya? Bu nasıl bir çeviri ya? Mastantuono düşünüyor olması lazım. Arbeloa Franco Mastantuono'nun kendisine fırsatlar vermeye devam edeceğine hala güveniyor. Franco Mastantuono Arbeloa'nın kendisine fırsatlar vermeye devam edeceğine hala güveniyor. Bence doğrusu bu herhalde. Evet dostlar bize bir Afrika'dan bir haber geldi arkadaşlar. Mustafa Mazı'yı tanıyan vardır chatte arkadaşlar. Şöyle şurayı kapatacağım. Bizler için bir Afrikalı çocuklardan mesaj göndermiş. Videonun sesi var mı bilmiyorum sizde. Bir bakın arkadaşlar. Merhaba Salih kardeşim. Şu anda Afrika'dayım. Buradaki kardeşlerimizin yanına geldim. Bir şey diyeceğim. Videonun sesi geldi mi? Evet. Çeviri benim dediğim gibi. Dönsün abi şimdilik. Videonun sesi geliyor muydu? Hemen şöyle bir arkadaşlar hızlı açacağım tekrardan bir dinleyelim. Mustafa Maz'a bir yardım kuruluşunda çalışıyor abimiz. Bizlere de çok destek oluyor arkadaşlar. Afrika'ya yardıma gitmişler. Ve bu yardımda arkadaşlar bana bir video geldi. Ben de antrenmandaydım bugün. Antrenmanda gördüm yüzümdeki böyle bir çok güzel bir gülümseme oluştu arkadaşlar. Beni çok mutlu etti Mustafa hocam, teşekkür ediyorum video Merhaba için. Salih kardeşim. Şu anda Afrika'dayım. Buradaki kardeşlerimizin yanına geldim. Yardımlar ulaştırıyoruz bu kardeşlerimize. Burada bir tane Barcelona taraftarı gördüm. Ah be Arda be. Ah be Arda be. Barcelona'ya gitseydin her şey farklı olacaktı dedim. Sen aklıma geldin. Bu pazar günkü canlı yayına katılamayabilirim. Şu anda Afrika'da olduğum için internet çok kötü çekiyor. Bu videoyu sana bir şekilde ulaştırmaya çalışacağım. Salih abi buradan sana selamlarımızı gönderiyoruz. Salih abinin kanalına abone olun. Merhaba Salih kardeşim. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir videoyla karşılaştım. Beni çok mutlu etti. Mustafa abi ömrümde görmedim. Burada YouTube'da tanıştık arkadaşlar. Ve çok mutlu oldum ya. İnanılmaz bir video benim için. Yani çok mutlu oldum arkadaşlar. Oradaki çocuklara abone olun diye bize bir mesaj göndermiş. Abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Sizlere de Mustafa Mazı hocam çok teşekkür ediyorum. Burada olmasan da her zaman destek oluyorsun bizlere. Sağ olasın, var olasın. İyi ki senin gibi bir insanı tanımışız. Ve sizler gibi arkadaşlar. Samet Ergünen ilk defa görüyorum onları. Helal olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Mustafa Mazı hocamıza da selam olsun buradan. Kylian Mbappe Benfica maçında oyundan alındığı için sinirlenen Arda Güler'e sakin olmasını söylüyor. Herkes bir şey söylüyor Arda Güler'e. Mbappe'den neden hep ben çıkıyorum diyen Arda Güler'e sakin ol. Kardeşim çık dışarı geç yedeğe demiş. Ne güzeller hepsi. Arda helal olsun. Arda takım oyunu. Evet Arda mahvetti kendini. Yani arkadaşlar ne denebilir ki ya, ne denebilir?
Bu pazar Santiago Bernabéu'da Real Madrid oyuncularına karşı yine büyük bir yuhalama bekleniyor. Taraftarlar artık yeter daha demiş. Yeter be kardeşim demiş. Bıktık sizden demiş. Ama Arbeloa yine vergi memurunu, zabıta amirini herkesi savunmaya başlamış yine. Onları hemen önlerine pergel olmuş, perde olmuş onların taraftara karşı. Bakalım ama taraftar yemeyecek abi onu, yemeyecek. Mustafa Mazı'nın ünlü olduğunu bilmiyordum. Mustafa Mazı ünlü değil ki oğlum. Yardım kuruluşunda çalışıyor dedim. Real Madrid soyunma odası bir hata yaptığının ve bunun ancak kazanmakla çözülebileceğinin farkında. Real Madrid yönetimi sezonun nasıl yönetildiğinden ve takımın her maçta verdiği imajdan hiç memnun değil. Memnun değilseniz hala bu adamları överseniz Real Madrid'den fazla büyük görürseniz olmaz arkadaşlar. Arda geç kaleye kardeşim bakalım 2 tane şut çekeceğiz demiş. Vergi memuru evet zabıta Bellingham her olaya karışıyor ya. Vergi memuru da Vinicius Junior arkadaşlar. Demiş ya takıma cezaları sen kes demiş. Vinicius Arbeloa. Geç gelenleri bana söyle işte yaz. Abi bu nasıl bir yönetim şeklidir? Böyle bir yönetilmez. Bunlara var ya 4 tane hasta tavuk versen onu bile güdemez bunlar arkadaşlar. Onları bile yönetemezler. Ama Real Madrid'i yönetiyorlar. Bellingham ve Asensio teknik direktöre tepki göstermiş o fotoda. Yani öyle diyenler de var. Arda Güler çıksın diye tepki göstermez ki onlar. Neden çıktı diye. Dean Huijsen ve Arda Güler idmandan görüntüler. Arda'nın da zaten bir iki tane dostu var takımda. Brahim var. Dean Huijsen var. Rüdiger var. Tchouaméni var. Belki Courtois. Bakacağız. Vini güvenlik görevlisi olmuş desene. Kral çok iyi sıfatlandırmışsın cidden. Yani arkadaşlar onlarla ilgili bir sürü çıkartmamız falan da var bizim. Hemen şöyle bir tanesini koyayım. Alın arkadaşlar bu zabıta Bellingham işte bu. Zabıta. Yani. Hatta arkadaşlar 500 TL üzeri şeye de bağışa da Arda Güler tokatlıyor zabıtayı. Onu o zaman açıyoruz abi. Çok sürekli gelen bir şey değil. Evet dostlar like atarsanız çok seviniriz lütfen. Like'larınız önemli bizler için. Şimdiden teşekkürler. CS değil mi? CS evet arkadaşlar. CS futbol arkadaşlar nedir bu? Verilerin sunduğu bir yer. Verilerine göre en değerli Türk futbolcular ve tahmini değerlerinin listesi açıklandı. Birinci sırada Arda Güler var arkadaşlar. 128,1 milyon euro. Kenan Yıldız ikinci sırada 126 milyon euro ile Hakan Çalhanoğlu 6. sırada. Bunu İtalya paylaştığı için İtalya'da oynayanları almış sadece. Buraya 24,9 milyon euro. Üçüncü sırada kim var? Can Uzun 64,6 milyon euro ile Can Uzun geliyor arkadaşlar. Ve Ferdi Kadıoğlu da bence artık değerinin nasıl katlanmıyor anlamadım arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu da bomba gibi geliyor aslında. Trent zaten zabıtanın dostu demiş. Kenan Real'e gitse zabıtaları sustururdu. Vallahi zor ya. Abi onların şeyi olmuş. Oyuncağı olmuş ya. Real Madrid onların oyuncağı olmuş arkadaşlar. Onlarla oyuncak gibi oynuyor. Almanya'da Arda 131 milyon. Kenan 122 milyon euro. Kenan Poçikerim'e beşlik atıp gol atması yok mu? Atsın baba ya. Şampiyonlar Ligi playoff turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Juventus'un Kenan Yıldız paylaşımı yakında Türkiye'de görüşürüz. See you soon in Turkey demiş. Türkiye. Artık Türkiye arkadaşlar. Evet. Kenan Yıldız da mesajı çakmış baba. Yok Juventus çakmış lan. Değil mi? Juventus yazıyor çünkü evet. Arda Mbappe'nin uyurken çekilmiş o fotoğrafını paylaştı. En iyi ikili demiş. Öyle bir ikili yok da işte. Arda da milleti ifşalayıp duruyor ya. Bu eski bir fotoğraf tabii hatırladığım kadarıyla da. Bilemiyorum. THK Ager. Kenan Real'e gitse Arda ile orada birleşseler fena olur. O da olabilir yani ama çok zor. Vinicius'un satılması lazım ki Kenan'ın gelmesi lazım ve şu an anlık olarak söylüyorum Kenan Vinicius'tan daha iyi bir futbolcudur. Aksini söyleyenle konuşmam arkadaşlar. Evet, Kayrat dönüşü, Almaty dönüşü bu fotoğraf evet. Arda yüz verme şunlara. Eski fotoğraf arkadaşlar. Abi lütfen zoomla. Oğlum zoomlayamam ki bu nasıl bir tip ya. Ah melek yüzlüm ne güzel uyuyordu ya. Ne güzel de uyuyor ya. Tokatı bir yağlayacaksın orada suratına. Şapaşille bir koyacaksın ağzına gözüne orada uyandıracaksın onu. Mbappe'yi zoomla hayır. Juventus teknik direktörü Spalletti, Osimhen ve Icardi Galatasaray'ın büyük golcüleri. İkisi de farklı tiplerde 9 numara. Tartışmasız özelliklere sahipler. Bu iki oyuncuyla birlikte elinizde her plan var. A planı, B planı ve C planı. Çözüm üretebilecek oyuncular bunlar. Sadece eve nasıl gireceğinize karar vermeniz gerekiyor. Zile basarak mı gireceksiniz, kapıyı kırarak mı? Çünkü Osimhen kapıyı kırar. Mauro ise ceza sahası içinde bitiricilik konusunda çalıştırma şansına sahip olduğum en güçlü forvetlerden birisi oldu demiş. Galatasaray'ın forvetleri hakkında söylemiş.
Konuşmuş. Hasan Ali Kaldırım geçmiş zamanda Mbappe'nin. Evet, hakkından gelmişti. Fransa maçında, evet, hatırladın, iyi hatırladın. Son dakika Ultras Sur grubu yarın bir gösteri düzenlemeyi planlıyor. Florentino Perez'i istifa etmesini istiyorlar arkadaşlar. Taraftar akın akın gelecek, bakalım. Ben idmanda olacağım siz onu izlerken, ama döndüğümde hızlı bir şekilde Mücahit'in alacağı notlarla beraber, çünkü ben idmanda olduğum zaman Mücahit bana çok destek oluyor. Hızlıca o önemli anları izleyeceğim arkadaşlar ve hemen yayına gireceğiz maçtan sonra. Maç öncesi de yayında olacağız ve yarın arkadaşlar sizlere 2 adet forma vereceğiz dostlar. Biliyorsunuz yarın çekiliş tamamlanıyor arkadaşlar. Kenan Yıldız ve Arda Güler forması ve Esport Plus üyeliği veriyoruz dostlar sizlere. Perez yerine Bellingham'ı kovmaları yeterli. İşte kovmuyor arkadaşlar. Şurada bir mesaj gördüm. Kötü bir mesaj gördüm. Galaxy Prant Brix. Salih, biraz kibir var sende, kusura bakma. Bende neden kibir olsun abi? Ben kibirli olacak ne yaptım şimdi ya? Arkadaşlar bu insanlar neden böyle ya? Ama Ronaldo demişti yani. Tanrı bile herkes tarafından sevilmiyorken ben neden herkes tarafından sevilmeyi bekleyeyim ki demişti. Çok doğru bir söz. Biz onu tabii ki de Allah diye çevirelim. Evet, Ronaldo'nun sözüyle cevap veriyorum hocam sana. Ben kibir olacak sana ne yaptım onu da bilmiyorum dostlar. Garip ya. Burada haber okuyorum, sadece kibir dedi ya. Ha, beğeni istediği için kibirli mi? Beğeni mecbur isteyeceğim arkadaşlar. Yani senden para istemiyorum ki, ben beğeni istiyorum ya. Beğeni de ücretsiz arkadaşlar. Atmayın, tamam arkadaşlar, beğeni de istemiyorum. Atmayın. Kibirli olduysak atmayın ya. Real Madrid'in 2026-27 sezonu için iç saha ve deplasman formalarına ilk bakış. Abi YT'yi bildirdim. Yok, bildirmeyin arkadaşlar, dursun. Açık sözlü olunca bizim millet çekemiyor. Perez'in yerine Ali Koç'u getirsinler demiş. İç saha deplasman formalarına ilk bakış arkadaşlar. Yine tanıtımda dokunulmazlar var. Ama takımın içindeki o işleyen demirler, işleyen o motorlar yok arkadaşlar. Onları hiçbir zaman almayın, tamam mı takıma? Bu çekimlere almayın. Beğeniyorsanız üşenmeyip beğen tuşuna tıklayın diyor adam. Evet, bozma moralini abim demiş. Yok, moral bozma da değil de hani ne yaptım yani, sana kibir olarak ne yapmış olabilirim? Çok garibime gidiyor yani. Garip geliyor bana arkadaşlar. Hani ne söyle, mesajını mı falan mı göremedim, o yüzden mi dedi bilmiyorum yani, açıklasın. Bu iş çok bu iş çok önemli, bozma moralini. Evet hocam, biz desteğe devam. Arda Güler'e, Kenan Yıldız'a, Avrupa'da forma giyen Türk yıldızlarımıza, Türk kanı taşıyan tüm oyuncularımıza, tüm takımlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Arda'nın, Kenar'ın sizlere ihtiyacı var. Eyvallah hocam, eyvallah. Photoshop abi, bunlar Mbappe'nin saçı böyle değil zaten şu an. Olabilir. Evet, bunlar tanıtıldı mı onu da bilmiyorum. Ya tanıtılsa da bunlar oynayacak arkadaşlar. Yani bunlar oynayacak dostlar reklamlarda. Arda Güler berberden, zaten bu saç da eski olabilir arkadaşlar. Hadi Ardacığım, bir gol at da biz de bir berberden şöyle fotoğraf atalım değil mi ya? Saçımızı mı kesiyorsun? Sakalımızı mı kesiyorsun? Ne yapıyorsun? Bir gol at da ben de gideceğim. Berberden böyle fotoğraf atacağım ben de ya. Semih Kılıçdaroğlu, burayı gerçekten çok sevdim. Sakin, rahat ve kaostan uzak bir yer. Yaz aylarında daha güzel olduğunu söylüyorlar. Ben yaza denk gelmedim henüz demiş. Bence mutlaka görülmesi gereken bir yer. İnsanlar sıcakkanlı. Bu noktada Türkiye'ye çok benziyor demiş. Maçkolik'in haberi de arkadaşlar, bu nereyi demiş acaba? Cagliari mi söylüyor acaba? Büyük ihtimalle Cagliari diyordur. İtalyan insanları zaten bizlere benziyor arkadaşlar. Aynı şeyin olduğu aynı bölgenin insanı olduğumuz için, o yüzden. Semih, oturma antrenman yap. Kesinlikle oturma antrenman yap ya. Biz Arda için çekemeyenlere karşı kibirliyiz. Evet, böyle bir kadro gelmiş arkadaşlar. Rayo ile karşılaşmak üzere sıraya girin. Düşünceleriniz neler? Sizlerin düşüncelerini soruyorum arkadaşlar. Bunu yapan adam bir defa Real Madridli değildir ya da maç izlemiyordur arkadaşlar. Maç izlemiyordur büyük ihtimalle. Çünkü bu adam burada oynar her zaman. Bu adamı kessen de burada oynatmaz. Oynamaz abi bu adam. Bu adamı ben buraya çekeceğim. Bunu buraya alacağım. Onu bir geç yani. Onu bir geç. Yine aynı kadro. Bellingham. Buraya Tchouaméni yazmıştı biri. Camavinga gelmiş, Güler. Bu arada Tchouaméni son maçta çok kötüydü. Belki Camavinga ile başlayabilir burada dostlar. Defans hattı yine aynı arkadaşlar. Aynı gözüküyor. Kenan Yıldız'ın babası Kenan çok koyu Beşiktaşlı. Kenan, Sergen Yalçın ve Numa hayranıdır demiş. Çok fazla haber var bununla alakalı arkadaşlar. Bilmiyorum yani neden bununla
Yani biri Galatasaraylı diyor. Yani Galatasaray arabasını gösterdiği bir fotoğraf var. Bir tane araç eski çocukluğunda. Bir tane Fenerbahçe formalı fotoğrafı var ve Beşiktaşlı diyenler var. Ve burada da bu var. Kenan Yıldız ve Can Uzun. Çocukluktan beri en iyi arkadaşlar. Almanya'nın bir yerinde sanırım arkadaşlar. Aynı sahada büyüdüler. İki baba da sık sık birbirleriyle mesajlaşıyorlar. Çocuklarının geleceği için aynı dileğe sahipler. Onları bir gün Galatasaray formasıyla yan yana görmek demiş. Burada Engin Yıldız hay maşallah geleceğin Galatasaraylısı demiş. Özcan Uzun da demiş ki Can Uzun'un babası inşallah Engin'im Kenan'la beraber giysinler hayırlısıyla o muhteşem formayı. Yani hangi haber doğru bilmiyoruz arkadaşlar. Çok da önemli değil arkadaşlar. Bunlar bizi sonuçta Avrupa'da destekleyen, bizi temsil eden en önemli oyuncular, en önemli yıldızlar arkadaşlar. TR'de takım tutmayın abi. Evet kesinlikle. Yani bu oyuncular TR'den bir takımı desteklediğini de söylemesinler arkadaşlar. Yani yeri geliyor çok linçleniyorlar. Söylemeyin abi. Tutmayın abi hiçbirini. Galatasaray'a da gol atarsan sevin abi. Ben kendim Galatasaraylıyım. Atıyorsan da git orada hemen yıldızı patlat baba böyle gel. Tık. Patlat hemen yıldızı. Dani Cebalos'un menajeri oyunculara Avrupa kulüplerine aktif olarak öneriyor. Oyuncu Real Madrid'in planlarında yer almadığını düşünüyor. Yani Ceballos ben Real Madrid'in planları arasında yokum. Benim bu takımdan gitmem gerekiyor demiş. Orkun ve Kerem kariyerlerini mahvetti. Mourinho altında çalışmak vardı. Şimdi Benfica'da. Arkadaşlar ben dönerlerken çok sinir olmuştum Benfica'dan dönerlerken. Abi siz Benfica gibi bir takımda oynuyorsunuz. Neden dönüyorsunuz ya? Neden dönersiniz abi Türkiye'ye? Ya bizi sizin temsil etmeniz gerekiyor dostlar. Dönmemeleri lazımdı. Bak hala gıcık oluyorum. Ve ilk 11 oynuyorlar sürekli ya. Çok garipti ya. Hani böyle dışlanmış falan da değillerdi yani. Adamlar satmamak için çıldırdı Benfica Kerem'i. Şu an Kerem'i görüyoruz arkadaşlar. Bitti Kerem. Mesela milli takım için de bitti bence Kerem. Çok kötü performansı. Ayağında top tutamıyor ya. Çok birebir mücadeleyi çok iyi yapan bir futbolcuydu Kerem Aktürkoğlu arkadaşlar. Çok üzüldüm yani. Onun adına da üzülüyorum ben. Kariyer bitirdi büyük ihtimalle. Orkun'un kariyer yönetimi çok kötü. Kariyeri bitti. Kerem eşi için geldi Türkiye'ye. Abi eşi neden onun yanına gidip destek olmuyor? O da garip yani. Neyse. Boş verin Türkiye'yi şu an. Türkiye'de olan futbolu konuşmak istemiyorum ben zaten. Dani Ceballos Arbeloa karşısında başrolü kaybetti. Arbeloa gelince zaten başrolde değildi ki abi bu oyuncu. Xabi'nin ayrılmasından bu yana 5 maçta sadece 74 dakika oynadı. Yine Xabi Alonso çok fazla kullanıyordu Cebalos'u. Real Madrid bu nedir be? Real Madrid ayrıca Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında doğrudan ulaşmanın getireceği 11 milyon euroluk bonusu da kaybetti. Bunu Galatasaray da kaybetti arkadaşlar. Yani ilk 8'e girseydi direkt bu parayı alıyordu. Şimdi playoff'u geçerseler bu parayı yine alacaklar arkadaşlar. Real Madrid bile 11 milyon euronun haberini yapmışlar ya. Madrid bölgesi haberi. Ancak kulüp Benfica yenerse ve bir üst tura yükselirse bu kayıp telafi edilebilir. Şampiyonlar Ligi işte ekonomi açısından da çok önemli arkadaşlar. Çok 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 önemli. Diğer takımlarla yarışabilmek için Türk takımları özellikle Türkiye takımları, Türkiye Ligi takımları Şampiyonlar Ligi'nde biraz üst turlara gidip oynamaları gerekiyor. Yoksa bitik. Arda Turan 39 yaşına girdi. Nice yaşlara Türkiye bayrağıyla paylaşılmış ve bu Barcelona'nın yan sayfası da olabilir de kendi sayfası da paylaşmıştır zaten arkadaşlar. Ve Atletico Madrid'in resmi sayfası da paylaştı Twitter'daki X'teki. Türk lokumumuz diye paylaşmış. Çok önemli arkadaşlar bak iz bırakmışlar o kulüplerde ki böyle paylaşımlar oluyor. Yani o Türk bayrağını bir şekilde de olsa orada dalgalandırıyorlar Türkiye bayrağını. Şöyle gelelim Fabio Capello meşhur sarı duvar bugün itibariyle Galatasaray'daki kadar etkili değil. La Gazzetta dello Sport'un haberi ve ünlü bir gazetedir. Sarı duvar dediğimiz Borussia Dortmund'un taraftarının o yaptığı gösteri yapan taraftarının yani Galatasaray'ın taraftarı daha iyi demiş. Taraftar iyi olsa ne olacak? Gördük oynanan futbolu arkadaşlar yani. Taraftar her zaman iyi. Bizim taraftarlarımız hep iyi zaten. Çok destekliyorlar. Gereğinden fazla bile destekliyoruz biz ama oyuncular sadece parasını alıp geçiyor gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin evladı. Real Madrid'in parlayan yıldızı tam anlamıyla saf yetenek. Elması da koymuşlar. Fenerbahçe'deyken de abi yani şu Fenerbahçe'deki oyun tarzı beni var ya mest ediyordu arkadaşlar ya. Yani biz o Arda'yı çok sevdik. Real Madrid de o Arda'yı sevdi ama o Arda'yı şu an çevirdiler, başka bir şeye döndürdüler.
Shakhtar Donetsk'li oyuncular Arda Turan'ın doğum gününü kutladı arkadaşlar. Tekme tokat dalmışlar. Oğlum vallahi bak sıkıntı yaratır ha Arda Turan. Rodrigue Rodrigo Rodrigo Goes nasıl bir ismi varsa bunun da. Rodrigo Santiago Bernabéu'ya dönüşünde ilk 11'de başlaması bekleniliyor arkadaşlar. Yarın ilk 11'de olabilir diyorlar. Bakacağız. Şöyle geldim. Şu fotoğrafların hissettirdiği gurur demiş arkadaşlar. Arda Güler'in Villarreal maçındaki o görüntüsü. Can Uzun'un yine arkasında Türk bayrağı. Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de Türk bayrağı, Türk milli takım formalarıyla görüyor ve yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Çok önemli. Kenan Yıldız da yine İtalya'da Türk bayraklı olan birilerine ve şunu da fark ettim. Sadece Türk forması, Türkiye bayrağı açan insanlara forma veriyorlar. Eğer yurt dışına gidip bir maç izleyecek olursanız kesinlikle anlı şanlı bayrağımızı da yanınızda götürün. Formayı kapmak istiyorsanız eğer. Onu da gördüm. Yani e, yani çok karşıma çok fazla video çıktığı için ve o yüzden söylüyorum. Belki aranızda böyle bir imkanı olan varsa gidip izleyebilen, yanınızda anlı şanlı bayrağı da unutmayın dostlar. Evet şöyle tekrardan yeni haberlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Nerede bu yeni haberler? Şu mu? Evet şöyle geldik arkadaşlar. Ee, Yine bir As'ın haberi varmış herhalde onu gönderdi Mücahit. Bir bakalım. Lisbon Real Madrid'in toparlanmasını olumsuz etkiledi. Yüksek pres ortadan kalktı. Savunma Kurt Courtois'ın yoğun baskı altında kalmasına izin verdi ve ilk 11 oyuncuları performanslarında gerileme gösterdi demiş. Şöyle okuyalım mı? Nereden okunuyordu bu ya? Yok. Yok bunu nasıl yapıyorduk ya? Neyse. Sanırım tıklanmıyor. Evet şurada sanırım dostlar. Bakacağım. Asın haberi. Olası yeni bir yuhalama dalgası hakkında. Bernabéu'nun takımın yanında olmasını bekliyorum. Onlara ihtiyacımız var diyor. Baba var da yani takımın en iyi oynayan adamın oyundan çıkarırsan o adamlar senin yanında olmaz tabii ki de. Neden olsun? Arbeloa ne coşkusu ne coşku ne de hayal kırıklığı zamanı. Bernabéu'da nasıl bir atmosfer bekliyorum? Takımının arkasında duran bir atmosfer diyor. Olası bir başka yuhalama turuyla ilgili olarak Simeone'yi taklit ediyor ve dokunulmazlar olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt veriyor. Sahada her zaman en iyi oyuncuların olmasını isterim. O zaman sahadaki en iyi oyuncuyu neden çıkardın be adam diye biz de sana sorarız buradan. Yani burada çok önemli bir değineceğimiz bir şey var mı bilmiyorum. Yine aynı şeyler var. Ee, Albacete ve Lizbon'daki kararlardan herhangi birinden pişman olup olmadığını sorulduğunda he yani Benfica maçında ve Albacete maçında yaptığınız kararlardan pişman olduğunuz biri var mı? Hayır pişmanlık çıkmaz sokaktır. İşte bu kadar. Yarın diye yanıtlıyor. Yarın Rayo maçı var. Bernabéu izleyecek demiş. Yani Arda Güler'i çıkarmasından dolayı kendisini pişman olarak hissetmemiş arkadaşlar. Evet, bunu kapatalım. Zaten hep aynı şeylerden bahsettik arkadaşlar. Şöyle gelelim diğer haberlerle. Çok fazla da uzatmayalım orayı. Kafanızı kaçırmayalım yani şimdiden. Evet, geldik yine ona. Lan geldik yine ona. Vallahi şu tokatlamayı açmak istiyorum ama açamayacağım. O her şeyin kuralı var artık. Al. Şöyle okuyacağım bunu da. Tamam. Hemen şöyle gelelim habere. Jude Bellingham, Real Madrid'in ne kadar harika olduğunu orada oynamadan anlayamazsınız. Sen oynamıyorsun kankam. Oyna bakalım. Oyna da hani bizde bir ne kadar harikaymış bir görelim ne kadar harika. Göremiyoruz ki. Bir de oynayamadığın gibi başkalarını da oynatmıyorsun. Yani lanet girsin ya. Vallahi hem oynayamıyor hem başkalarını da oynatmıyor. Arda Güler bunun yüzünden kendi pozisyonunda oynayamadı ya. Şu an var ya bambaşka bir şey konuşuyorduk arkadaşlar. Vallahi bambaşka bir şey konuşuyorduk ya. Of. Of Necdet hocam gelmiş. Necdet hocam gelmiş 6 euro ile bizlere destek olmuş hocam. Teşekkürler. Kesene bereket Necdet hocam ya. Çok fazla destek oluyorsun bize. Sağ ol, var ol. Allah kesene bereket versin. Çok teşekkür ediyoruz Necdet hocam. Şöyle konfetini de patlatalım. Konfeti oluyor değil mi?
Sohbet ne kadar yavaş. Sohbeti yavaş moda mı aldık Mücahit? Sohbeti yavaş moddan kaldırırsak çok sevinirim. Ben Real'in koçuna kızmıyorum çünkü o bir kukla. Naciye Keleş demiş. Keles. Kukla gibi, evet, yani aleykümselam. Şöyle biraz da chat okuyayım arkadaşlar. Bugün bir karikatür gördüm. Arbeloa, Bellingham ve Vini büyük ihtimalle. Şakasız şu Vini ile Beli gitse her şey hallolur gibime geliyor. Kesinlikle kahve çekirdeği. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Evet Nevzat hocam çok teşekkürler. Keşke bir mesaj da vurgulasaydın, okurduk hocam ya. Yavaş modda değil mi? O zaman siz yazmıyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bir şeyler yazın arkadaşlar. Ara ara gözüm böyle takılınca okuyorum buradan. Bir mucize olsa Vini, anonim bilgi, bir mucize olsa ve Vini, Bellingham, Mastantuono ve Mbappe sakatlansa bir anda. Abi kimse sakatlanmasın, öyle kötü dualar, kötü isteklerde bulunmayalım, boş verin. Barcelona maçı izleyecek misin bu akşam? Bu akşam Barcelona maçı kaçta izleyebilirim arkadaşlar? Çünkü rakibi de takip etmek gerekiyor. Kenan Madrid'e gelsin, Vitinha ve Saliba gelsin, Bellingham gitsin, Kenan ve Vitinha gelsin, Saliba gelsin demiş. Bellingham ve Vini gitsin demiş. Özcan Luka. 23. İzleriz baba. Yarın kimin oynamayacağının cevabı Eminem. Yarın oynamaz abi. Yarım saat sonra maç. Bakarız arkadaşlar, izleriz. Franco Mastantuono is another player on yellow card away from suspension in La Liga. Yani bir sarı kart daha yerse mi diyor? Ne diyor? Franco Mastantuono La Liga'da sadece bir sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek oyunculardan birisi. Ne ara bu kadar kart yedin da? Vallahi fazla kart yemiş bu. Ancak kart yersin sen zaten. Mourinho, söylemek istediğim bir şey var. Maçın sonunda fark etmediğim bir şey. Courtois'ın tribüne yaptığı şey inanılmazdı. Onu kutladı. Tam da oyuncular sevinirken yanlarına gitti bir de arkadaşlar. Çok garip oldu o görüntü. Sanki Courtois da galibiyeti kutluyor gibi oldu orada. Ve Mourinho da bunu sonradan fark etmiş. Rodrigo geldi, boştan Tono yedeğe çekilir. Bence Rodrigo'nun da olduğu yerde bazen, çünkü Arda'yı forvette de deneyeceğiz dedi. Yani üçlünün orada. İleri sağda bence Rodrigo'nun yerinde Arda'yla başlaması yok mu ya? Real'e Enzo gitmez mi abi? Ben takas olmasını isterim arkadaşlar. Şöyle takas olmasını, sıfır bedelle Bellingham çok sevdiği İngiltere'ye gitsin. Lobisinin olduğu İngiltere'ye gitsin. Chelsea'ye Enzo Fernandez de gelsin Real'e. Ama bunlara biz karar vermiyoruz. Kupon tuttu Courtois'ın diye. Bugün bir karikatür gördüm. Bellingham, Mbappe, Mastantuono ve bazı oyuncular kılık değiştirmiş. Tanınmayacak şekilde sahaya çıkıyor. Değişik sakallar, bıyıklar, saç ve benzeri. Real'de gruplaşma var. Kim gelirse gelsin olmaz şu an. Real 4-4-2 oynasa daha iyi olmaz mı sence? Yani Arda Güler'in 10 numara pozisyonda oynadığı her pozisyon, her diziliş olur arkadaşlar. Abi Mardin Arda'yı RV olarak aldı. Yani sağ tarafta değil mi? İleri üçlünün sağında. Ama nasıl Bellingham'ın yerinde oynayacak peki? Ama normalde de Arda Güler'in yeteneği tam aslında şeye. Çünkü Arda Güler'de şu yok arkadaşlar. Patlama gücü nedir bilir misiniz arkadaşlar? Mesela Barış Alper Yılmaz'ın bir anda ivme alıp koşması patlama gücüdür o. Mbappe'nin patlama gücü. Bunlar Arda'da yok arkadaşlar. Arda çok bileklerine hakim. Çok klas çalımları var. Ama çalım attıktan sonra o dribling mesafesini kısa sürede koşuyor. Ama Mbappe topu önüne attığı zaman gidiyor mesela. Arda tam kesinlikle bak, eğer ileri uç için bile aldıysa o bile yanlış. Arda Güler kesinlikle 10 numara pozisyonudur arkadaşlar. Çok temiz bir ayak içi şutları var. İşte Gürcistan'a atmıştı değil mi? Ayak içi çok iyi arkadaşlar ve çok iyi milimetrik, yani topu öyle bir atıyor ki bak, tam Mbappe buradan koşu yapıyor ya. Pas önüne düştüğü zaman burada ölüyor top. Burada böyle kalıyor arkadaşlar. Hani sadece vurması kalıyor. Topun peşine de koşmuyor. Yani top geliyor Mbappe'nin önünde duruyor arkadaşlar, ölüyor orada top. Çok önemlidir yani. Futbol oynayanlar bilir. İnanılmaz bir şeydir yani, seni rahatlatır. Forvet'teki adama al da at demek oluyor işte. Arda'da da o özellik inanılmaz bir şey. Belki de biz Türk oyuncu olarak gördüğümüz en iyi pasör Arda Güler olabilir arkadaşlar. Yani bu gözlerin gördüğü Türk bir oyuncu olarak Arda Güler'dir diye düşünüyorum, pasör olarak bak. Niko Paz ve Endrick geri geliyor. Gelsinler baba. Fiziksel olarak düşük Arda. Fizik olarak da iyi durumda bence şu an ya. İlk geldiğinde bayağı şeydi. Arda şutları çok etkili değil mi? Değil gibi. Arda'nın şutları çok etkili arkadaşlar da şut vuracak pozisyonu iki kez yakalıyor. Belki üçüncü kez vursa gol atacak ama ikisi out'a gidiyor yani. Ve direğin dibinden falan gidiyor.
Yani Mbappe 10 şut çekiyorsa 10 şut pozisyonuna giriyor. Bencilliğinden vuruyor hepsini. Vinicius da aynı şekilde. Çok kötü şutlar vuruyor ama Arda 2 tane vuruyor. 2 tane üçüncüyü vursa belki tepki göreceğim diye korkuyor yani bu eşeklerden dolayı. Konuşturmayın beni şimdi bak adamlara burada hakaret edeceğim. Jose Mourinho Courtois'ın tribüne yaptığı jest mi? Yenilginin verdiği üzüntünün ortasında olağanüstü bir iş başaran hemşerisi için kısa anlarda da olsa mutlu olabildi. Courtois'ın tepkisi futbolu sevmemizi sağlayan şey. Evet yani aslında karşı kaleciden gol yemiş. Takımı berbat durumda ve onu kutlaması da büyüklük göstergesi ya tamamen. Evet devam ediyoruz. Jose Mourinho Courtois'ın tribüne yaptığı şey hakkında bu tavrıyla Courtois ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi tarihinde büyük bir isim olarak anılacağını kanıtladı. Yaptığı şey inanılmaz. O kadar da abartmayın ya. Arda kendini geliştirdi abi ya demiş. Histeria Doğuş. Evet. Fiziki olarak da o kimdi o Kelbi abimiz var ya o bayağı Arda'yı şişirdi ya. Ben Arda'nın şişmesine kaslı olmasına demiyorum arkadaşlar. Arda Güler'in kondisyonu inanılmaz. Çünkü oynadığı bölgede kendisini geliştirdi. O pozisyon için kendisini hazırladı arkadaşlar. Çok önemli. Yani o git geli inanılmaz yapıyor artık. Ama Arda Güler'in dediğim gibi Arda Güler'den beklenilen şeyin bunun olmaması gerekiyor. Arda Güler'in sadece o arkadaki iki arkadaşın topu toplayıp Arda Güler'le buluşturup Arda'nın da onu forvet oyuncularını gol pozisyona sokması yeterli. Arda Güler'in git gel yapmasına gerek yok. Jose Mourinho, Courtois benim eski oyuncumdu. Onu yakından tanıyorum ve dünyanın en iyi kalecisidir diye. Bu da Courtois'ı övmeye başlamış. Bu ne Courtois'ymış be kardeşim ya. Enzo Fernandez'in Real Madrid'e hayran olduğu biliniyor. Ancak kulübün yakın gelecekte onun için bir girişimde bulunması olası görünmüyor. Aman bir geliyor bir gidiyor bu da yani. Enzo Fernandez de bu arada çok da uygun mu bilmiyorum Real Madrid'e ya. Çok da inanılmaz bir oyuncu değil. Ben izledim arkadaşlar yani çok ekstrem bir hareketi yok. Aynı Bellingham gibi dümdüz bir oyuncu arkadaşlar Enzo'da ya. Sert oynuyor sadece güzel. Orta sahada sert oyuncu lazım. Isıran oyuncu lazım. Size katılıyorum. Defansif oyunda oynayabilmesi bu ona büyük bir artı Salih Bey. Kesinlikle şundan dolayı artı başka bir takıma gittiği zaman ya da yaşı ilerlediği zaman ya da o an o bölgeye eksik bir adam olduğu zaman takımını kurtarabilir. Bu yüzden de lider bir oyuncu olabilir Arda Güler. Yani çeşitli bölgelerde oynuyor olması ve başarılı yapıyor olması ona bir artı katar. 200-250 milyon euro yapar bedelini arkadaşlar. Hangi hoca istemez ki o? Mesela Barış Alper yani hep Galatasaray'dan örnek veriyorum. Sağ bek oynadı, sol bek oynadı, sağ açık oynadı, sol açık oynadı, forvet oynadı. Milli takımda da forvet oynadı mesela. Kim istemez öyle her yerde oynayabilen oyuncuyu? Ama Barış Alper'in de ayağı yok mesela. Ayağı olsa zaten şu an Premier Lig'de izliyorduk. Vitinha ve Enzo gelsin, zabıta ve biri daha gitsin orta saha. Biri daha kim gidecek abi orta sahaya? Vini gitsin ya ben sevmiyorum abi Vini. Vini bu takımı bitiriyor. Niko Paz defansif orta saha mı ofansif mi? Ofansif arkadaşlar. Madrid'de de üçlü çete olduğu sürece Arda bundan zarar görecek başka takıma gitmesi gerekiyor demek istemiş herhalde. Dean Hughes'ın büyük annesi Kylian Mbappe'den imzalı bir tişört aldığı için çok heyecanlıydı. Yani ne diyeyim ki bu habere yani ben. Tamam teyze. Sen Arda Güler forması görmemişsin. Yarın yarınki ilk 11 için tek tartışma konusu Rodrigo mu yoksa Brahim mi sağ kanatta başlayacak. Brahim'le başlarsan zaten kafana döner tekme atayım Arbeloa. Senin Brahim mental olarak bitik durumda arkadaşlar. O penaltıdan sonra çocuk kendine gelemedi. Hatta Benfica maçında sonradan oyuna girip şu garip garip şut falan çekti. Garip garip pasları vardı. Bir de Mbappe ona destek olduğunu zannediyor ya Villarreal maçında attığı Panenka'yla. Çocuğun suratını gördünüz mü orada ya? Çok garip ya oğlum bu bir de yardım ettim ben ona destek oldum diyor. Senin için Brahim öyle atılmaz böyle atılır kardeşim Panenka. Yani çocuğun bütün özgüveni içine kaçtı ya. Olmamalı abi böyle. Bir de o kadar egoist ki bunu zannediyor. Destek oldum ben. Ben çok iyi bir insanım ona destek oldum arkadaşcağızıma. Ama öyle değil. Yarınki maç için Real Madrid'in muhtemel kadrosu arkadaşlar. Vinicius, Mbappe, Brahim mi? Oğlum Rodrigo ne? Aa ne oluyor?
Bellingham, Tchouaméni, Güler ya da Rodrigo. Ya da Brahim ya da Rodrigo burası. Ha, okey burası tamam. Burada Arda'yı okeylemiş. Valverde, Asensio, Huijsen, Carreras ve Courtois. Siz nasıl başlardınız arkadaşlar? Vinicius'a mecbur okeyiz gibi. Mecburuz. Mbappe zaten. Ben buraya abi Rodrigo yazarım yine de ya. Güler derim. Belki Kamavinga. Tchouaméni son maçta bitikti. Bitik olan oyuncuları hemen çekmeniz lazım. Yedek ki nerede oynadı aklına gelsin. Ya da çekme baba. Burada dursun, Kamavinga'yı al baba şunun yerine. Ama yapamazsın işte. Yapamıyorlar abi ya. Carreras, Huijsen, Asensio, Valverde. Yani burayı zaten değiştiremiyorsun. Yani buraya bir Carvajal çekip şuraya da şeyi alabilirsin aslında ya. Valverde'yi Bellingham'ın yerine alabilirsin. Ne diyorum? Bir kesik yese, bir kere yese bak bir tane. Bir tane yese bir izleyin bak. Ondan sonra Real Madrid kaosu bir izleyin arkadaşlar. Ama yiyemiyor. Keşke yese. Bellingham geçsin sağ açığa. Nike ile özel sözleşme mi var acaba? Arda'nın Nike'la var. Vini yerine altyapıdan birisini oynatırdım daha iyi. Yok abi olmaz. O mecbur oynayacak. Haaland'ın tırnağı olamaz Mbappe. Ben de öyle düşünüyorum. Haaland daha iyi bence. Gol sayısına bakarsanız öyle değil. Babası zaten arkadaşlar Real Madrid'in yönetim kurulu binasından hiçbir yerden çıkmıyor zaten. Tesislerden çıkmıyor bunun anası babası. İkili bela bunlar ya. Yani biri de çıkıp demiyor ananı da al git demiyor yani. Ben anlamadım arkadaşlar. Git artık da bir gidin daha. Abi Real Madrid düşsenize ya, piknik alanı gibi olmuş ya. Ya da veli toplantısı yeri gibi olmuş. Benim oğlumu oynatacağım ofansif olarak. Abi olmaz. Bu Real Madrid yani ya. Real Madrid oldu bura. Olmamalı. Rodri de son maçlarda formsuz. Rodri City'deki mi? Tchouaméni stoperde daha iyi oynuyor. Kesinlikle bak Samet Ergünen. Tchouaméni bence de sanki savunmada daha iyi. Evet dostlar, süper chat göndererek bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Anlık olarak 283 kişi izliyor ve 192 like'ımız var. Lütfen bir de like atalım dostlar. Like atmayı da unutmayalım. Abone olursanız da seviniriz. Yarın sizlere 2 adet forma, bir tane de Esport Plus üyeliği hediye ediyoruz dostlar. Unutmayalım. Ee, Bir de sizce şeyi soruyorum. Şöyle sorayım, herkes bir yazsın. Herkesin fikri nedir? Sizce Arda Güler yarın taraftarlardan alkış alacak mı isim okunduğunda, ya da diğerleri ıslıklanıp Arda Güler alkış alacak mıdır sizce? Yoksa Arda da bu kervana katılacak mıdır? Bence sanki alkış alacak gibi. Bence Bellingham'ın babası ve kardeşi orta sahada oynasın. Annesi de forvet oynasın abi. Hepsi birbirine asist yapsın falan. Zabıta Bellingham Jop'la maça çıkıyormuş. Evet demiş, alır demiş. Kahve çekirdeği alkış alır demiş. Zabıta Bellingham evet demiş. Arda alkışlanacak, taraftar öyle diyor demiş İlker Çetinkaya 51-15. Evet, herkes bir bakalım görüşlerini yazsın. Kesinlikle alkış alır Mbappe ile birlikte. Yani aslında bana baksan Mbappe'nin de almaması gerekiyor ama işte gol atıyor o adam, işte futbolun en iyi meyvesini verebildiği için her türlü şeyi ona hak görüyorlar, müstahak görüyorlar. Hak görüyorlar, hak. Müstahak başka bir şey oluyor. Alkış alır demiş Ender Temel. Pain Life, Real Madrid taraftarı aşırı toksik ya demiş. Toksik değiller abi ya. Yani o şovu Arda'yı savunmuş ya taraftarların. Arda'nın üstüne gitmezler bence, alkış alabilir. Evet. Düşünsenize Rayo maçında Bellingham'ı çıkarıyor, Arda oynuyor. Kramponları çıkarıp orada yedek kulübesini paramparça ediyor Bellingham falan. Düşünsenize bir. Abbao. Dayanamayıp gidip Arbeloa'nın saçını sakalını yoluyor ve inanılmaz olur. Arda hariç Necdet hocam demiş ki Arda hariç hepsi joplanır joplanır taraftar tarafından demiş. Çok heyecanlıyım. Ayo Zumba demiş ki çok heyecanlıyım. Ne konuda arkadaşlar? Ne konuda heyecanlısın hocam? Arda iyi oynadığı sürece kimse eleştiremez. Bence Kurtuğa ve Arda alkış alır sadece. Cengorak. Cengorak. Arda alkışlanan diğerleri baskı. Evet. Şöyle devam edelim dostlar haberlerimizde. Biraz chatimizi okuduk. Ee, Ne vardı? Şu vardı herhalde. Bunu açmadım. Yeni bir haber. Yeni bir kadro dizilimi sanırım. Açılırsa eğer. Eğer. Şöyle hemen geldim arkadaşlar. Açıldı mı? Lütfen açılır mısın ya? Bu açılmıyor. Mücahit. Neyse bu burada bir dursun. Diğer habere deneyeyim. Allah Allah. Şuradan biraz da kapatayım.
Demek Arda Güler alkış alır diyorsunuz. Umarım da yani bu protesto da olması gerekiyor bence. Olup da Arda Güler'in alkış alması Arda'ya çok büyük moral verecektir dostlar. Evet. Evet, al sana dizilim. Oldu mu? Bellingham hayatta çıkarmaz demiş. Bence de çıkaramazlar. Fazla geldi. Nasıl açılmadı, fazla geldi demiş. Evet, Real Madrid'in dizilimi arkadaşlar, kadrosu. Kaç tane Bappe var? Bappe, 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 Bappe. Courtois, 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 Courtois. Ne diyorsunuz? Ama oynar mı yarın Bilader Salih Bey? Bilder. Yarın Bilder Salih Bey. Yarın oynar. Bence oynaması lazım zaten. Şu devirde Arda gibi futbolcular çok az, aşırı olgun ve anlayışlı kendisi. Kesinlikle çok olgun arkadaşlar. Arda Güler'in yapısı çok olgun. Yani bildiğiniz, dediğim gibi hep söylüyorum, Maldini, Zanetti, hani bu tarz böyle takım liderleri olur ya, onlar gibi arkadaşlar. Şey yani çok olgun. Ama sadece çok şey yapıyor. Onu bunu çok öpüyor. Onu bunu çok kutlamaya gidiyor. Bırak abi. Arda nerede? Kim yedek? Yine mi yedek? Yani şuraya bari bir tane Arda'yı da koysaydınız, yani bunu yapan arkadaşlar. Yani Mbappe'nin Benfica maçında ne kadar çok top kaptırdığını görmüşsünüzdür. 2 gol atmasına rağmen ne kadar çok top kaptırdığını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çok fazla top kaptırdı. O kaptırmalar o zorlu sahada, o çamurlu sahada, yağmurlu sahada takımın bir geri bir ileri, bir geri bir ileri gitmesine sebep olup yorgunluk belirtilerinden sonra artık takım darmadağın oldu. Evet, şöyle gelelim. Florentino Perez, Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın yerine Premier Lig'den bir teknik direktör transfer etmeye hazırlanıyor. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin. Daha fazla bilgi için okumayalım arkadaşlar. Okuyalım mı ya? Yani şeyden arkadaşlar, neyse, yani Premier Lig'den bir hoca var diyor hani seçenekler arasında. Yani o da birkaç güne Benfica maçını kaybederlerse zaten bunu direkt gönderirler diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Sizce, size soruyorum. Real Madrid playoff'ta elenirse, yani Benfica'ya 2 maçı da kaybederse Arbeloa gönderilir mi? Çok net bir soru sizlere. Hadi bakalım. Chat'imiz de çok yavaş ya. Niye kimse konuşmak istemiyor? Herkes dinliyor mu ama? Dinliyorsunuz mu beni yoksa sadece? Arkadaşlar konuşalım. Hep beraber konuşalım. Bak, chat'inizi okuyorken yazalım. Sizlerin fikirlerini de okuyalım burada. Enzo Fernandez uzatma dakikasında golü attı. 2-0 gerideyken 3-2 öne geçtiler. Yeni teknik direktör Leim Rosenior için üst üste 5. galibiyet demiş. Chelsea 3-2. West Ham mı bu? West Ham herhalde. Sea. Ne baktın Sea? Arbeloa Cook'la daha durmasına gerek var mı? Şampiyonlar Ligi'nden elenmek fiyasko olur demiş. Mücahit. Evet. Chelsea'de kötü gidişatın ardından şeyi, teknik direktörleriyle yolları ayırmışlardı arkadaşlar. Sonrasında da bir galibiyet serisi yakalamışlar. Onlar da düzeldi. Bazen işte teknik direktör değişikliği arkadaşlar işe yarıyor yani. Beşiktaş'ın yeni transferi Christian Aslani. Oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gördü. Öyle mi olmuş? Ya takip etmiyorum ki ben Premier Lig. Of. Süper Lig'i takip etmiyorum ben ya fazla. Evet, Beşiktaş'ın yeni transferi arkadaşlar 6 dakika içinde bir skor katkısı yapmış. O da kart olarak, ama yani bir istatistik olarak yeni bir şey katmış. Daha dün gelmişti bu demiş. Lisabon kazanır yine, Geseliba. Kırmızı Otto Lart 5 dakika. Ne diyorsunuz oğlum? Ben CS atarken Salih Dinyo dinliyorum. Tadından yenmiyor. CS atıyormuş o da. Bir kere Real ağırlığı yok adamda demiş. Nasıl becermiş onu? Süper Lig ben de izlemiyorum. Kim şampiyon olmuş umurumda değil. Sadece Avrupa maçlarını izliyorum. Yani biz de şu an öyleyiz arkadaşlar. Birazdan da Barcelona maçını izleriz. Yarın öğlen açacağımız yayına kimler gelebilir arkadaşlar? Gelecek olan var mı bu chatten şu an? Mücahit bir de kaçta açacaktık? Onun saatinde bir söyleyelim burada. Belki arkadaşlarımız evde olanlar olur. Pazar günü olacak çünkü yarın. Sizleri güzel dolu dolu bir yayına bekliyoruz yarın. Ve 2 adet forma ve şeyi de vereceğiz arkadaşlar.
Süper Lig'e ben 15 senedir bakmıyorum. Arda için yeni yeni Real gelsin istiyorum ama diğerlerini düşündükçe yenisini istiyorum. Ha, Arda için Real Madrid yensin. Yarın saat 14.30'da arkadaşlar 2.30'da öğleden sonra maç öncesi canlı yayını yapacağız sizler için. Ve ben oradan sonra direkt antrenmana gideceğim. Vaktim olsa geleceğim. Maç öncesini diyorsun değil mi? Evet, maç öncesi de olacak, maç sonrası da olacak ama maç öncesine de bekliyoruz. Anonim bilgi artı bir. Evet, bizim herhangi bir şeyimiz var mıydı? Bir anketimizi de bir sonlandıralım şurada. Bir onu da bir konuşalım anketi de. Like atmayan arkadaşlar hala varsa onlar da like atsın bu sırada arkadaşlar. Ee, var. Mesaj okursan söz. Ender Temel yaz bakalım. Maça 7 dakika kaldı. Abi sen de 1-11 yaz. Real Madrid teknik direktörü olsaydın. Mbappe, Vini ben olsaydım Arda'yı ileri sahada kullanırdım bu maç. Orta sahamda e, mecbur diyorsanız eğer hani Bellingham'ı diyorsanız mecbur yaz diyorsanız ya da yazacağım Bellingham arkadaşlar. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Carreras, Huijsen, Asensio ve Valverde, Courtois koyardım. Bellingham'ı ilk yarı izlerdim. Baktım hiçbir olay yok. Anında ikinci yarıya da bak adım atmadan çıkartırdım arkadaşlar. Oraya da Cebalos'u alırdım. Arda'nın da oradaki durumuna bakıp tekrar orta sahaya da çekebilirdim. Yani 10 numara pozisyonunu alırdım yani Arda'yı. Evet, şu şeyi bir sonlandıralım Mücahit. Buradan Mücahit. Ya da ben mi sonlandırayım şuradan anketi, zaten çift monitör yaptık burayı. Anketi sonlandır dedim. Evet. Arda Güler Rayo Vallecano maçında ilk 11'de olur mu arkadaşlar? %80 evet demiş, olur demiş. %20'si de hayır demiş. 373 oy kullanılmış. Teşekkürler arkadaşlar oy kullandığınız için orada. %80'i herkes ilk 11 başlar diyor. Bakalım. Bak İlker Çetinkaya, acaba Adidas sponsor anlaşması gereği belli süre oynaması mı lazım? Olabilir arkadaşlar. O sözleşmelerin şeylerini bilmiyoruz. Çünkü Real Madrid'in de sponsoru Adidas olduğu için bilemiyoruz yani. Taraftar tek Arda'yı alkışlarsa takımdakiler iyice bilenir. Oto ötekileştirirler bizimkini. Zaten Bellingham kıskançlığından uzaklaştı Arda'dan. Evet, ve yanına bir Maşa seçti. Maşa da şu an büyük ihtimalle ilk 11'deki yerini kaybetti arkadaşlar. Like'lar niye 300 küsür değil beyler? Atmıyorlar baba, vallahi çok söylüyorum. Bir de atmıyorlar. Mbappe'nin top yüksek geldi diye Arda'ya bağırmasına ne demeli? Arda çıkınca tepki vermesi birçok kişiye mesaj olur umarım. Evet. İlk 11 başlatmazlarsa çok tepki çeker kesinlikle. Boştan Tuono. Maddi destek oluruz size. Maddi destek nasıl olur size? Süper chat gönderebilirsiniz ya da katıl satın alabilirsiniz. Katıl satın alırsanız e, katıl satın alırsanız arkadaşlar hem sticker falan kullanabiliyorsunuz. Arda Güler, Kenan Yıldız. Ya da süper chat mesajı gönderebiliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Çünkü Tuğba Tuğba Kal arkadaşımız sormuş chatten bize nasıl olacağını. Evet, herhangi bir başka bir son haberler var mı Mücahit? Onlara da bakalım biz de. Melike Koç, Arda gol atsın ve iyi maçlar çıkarsın ama Real Madrid hep kaybetsin istiyorum. Kazandıklarında her şeyin üstü örtülüyor. Evet, kesinlikle üstü örtülüyor. Dediğim gibi ya kazanmasalar bile Benfica'ya kaybettiler. Kimse Mastantuono'yu konuşmadı. O leş performansını konuşmadı. Bellingham'ın bu kadar kötü oynayıp şey olmasını konuşmadılar. Hele o son pozisyonda tribünün kafa attığı, yani kalecinin gol attığı pozisyonda Mbappe ve Vinicius ileride ne yapıyor diye sorgulayan da olmadı arkadaşlar. 8'e 4 savunma yaptılar o son pozisyonda, gol yedikleri pozisyonda. Kurtu Mbappe Arda hariç herkese tepki koyacakmış taraftar. Anketaş like'lar atıldı mı diye kral. Ya, sorun yok ya, atan atmıştır, atsın. Yani çok da zorlamamak lazım insanları. Bu Tuğba arkadaşımız sanırım bizi anlamıştır. Yani bilmiyorum. La Fabrica mezunlarından 4'ü son maçlarda da gol attı. La Fabrica Real Madrid'in altyapısı arkadaşlar. Evet, bu çocuğu da gördüm bugün. Hatta haberini gördüm de almadım. Kim olduğunu bilmiyorum bunun. Nico Paz gol atmış. Şu Enzo muydu ya bu herif? Munoz mu? Victor Munoz mu? Munoz muydu?
Beğeni deme, kibirli olursun. Doğru söylüyorsun. Beğeni istemiyorum arkadaşlar. Kibirli falan olurum. Mbappe Arda'ya kızıyor ama Arda'nın yaptığı asistler yüzüne gözüne dursun derler. Ya Necdet hocam bak ben o kadar sinirleniyorum ki bu konuya. Yine yırtılacağım burada, olacak. La Masia daha iyi. Kesinlikle La Masia daha iyi arkadaşlar. Chema Stuttgart. Şu sanırım Victor Munoz'du değil mi? Munoz mu? Munoz mu? Öyle mi okunuyor? Yırtılma abi ne olur. Ya Necdet hocam yani seni şu an bir şeye götüren adam yani. Belki Ballon d'Or'a, belki altın ayakkabıya götüren çocuğa sen özgüvenini yerden yere çarptın o maçta ya. Yazıklar olsun ya harbiden. Evet, Ayozumba evet demiş. Evet. Victor Munoz. Selamun aleyküm. Zabıta Asensio neredesin be oğlum ya? Evet, şöyle de gelelim. Dur bakalım. Neredeyim ben? Evet, yarın da arkadaşlar bu şekilde Munoz diye okunması lazım sanırım. O üstündeki, o U'nun üstündeki şeyden de dolayı değil mi? Munoz. Victor Munoz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şimdi geldim hocam. Vallahi yayını başa sarman gerekiyor çünkü ben de yavaş yavaş kapatacağım arkadaşlar. Mbappe hiç samimi birine benzemiyor zaten. Çok soğuk bir tip. Yani kendini Ronaldo zannediyor arkadaşlar. O yüzden soğuk bir tip. Yani 30-35 tane gol atınca erkeklerin girdiği tripler işte. Abi biz Mbappe'yi de zabıta yapalım. Necdet hocam ya. Evet dostlar. Ona da o köy yılanı ya. Mbappe tam bir köy yılanı arkadaşlar. Onu köy yılanı yapacağız. Ve Kenan Yıldız'la ilgili de çok güzel bir animasyon hazırlıyor Mücahit. Mücahit sizler için çok güzel bir sürpriz hazırlıyor arkadaşlar. Onu da artık şeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Galatasaray Juventus maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem Türk takımı Galatasaray'ı destekleyeceğiz hem de Kenan Yıldız'ı destekleyeceğiz o maçta. Nasıl olacak bilmiyorum. La Liga maçlarını hangi kanaldan izliyorsun? Esport Plus'tan izliyorum arkadaşlar. Sizlere de yarın Esport Plus hediye edeceğim. Ama o videonun linkini de buraya koyalım mı Mücahit? O videoya 3 tane yorum hype haklarınızı kullanacaksınız. Ve 3 tane haberle ilgili kısa yorum değil arkadaşlar. Yani ben katılıyorum değil. 3 tane ayrı haberle ilgili, video içindeki haberle ilgili yorum istiyoruz sadece. Canlı yayında da açıklayacağız arkadaşlar. Formalı 2 forma, bir Kenan Yıldız ya da Arda Güler, hangisini seçerseniz. Ve bir tane de Esport Plus. Abi ben katılmak istiyorum. TV bu yarı yarıya. Mücahit kim? Mücahit benim dostum. Bu yolda yoldaşım. Ee, Chatimizdeki sorumlu arkadaşımız. Yarın ilk çıkan Arda olur mu yine? İlk çıkan Arda olursa fena bir canlı yayın açarım arkadaşlar. Fena, yırtılan bir canlı yayın. Abonelik nasıl, ne kadar? Abonelik dediğin şey mi? Katıl mı? Katıl arkadaşlar sanırım 100 TL olması lazım. Öyle bir şeydi. Evet, baştan izleyeceğim abi. Takımdakilerin Arda'ya tavrı şu an nasıl, antrenman videolarında belli oluyor mu? Her zaman soğuklar. Arda her zaman 5'e 2'lerde yedekte olan oyuncularla oynuyor. Kanka Arda Arsenal'a gitsin. Rodrigo oynamasın. Evet, baştan izleyeceğim. Evet dostlar. Şurada bir şey daha varmış sanırım. Evet, Golden Boy. Altın Boy. Golden Boy sıralaması şu an haliyle Pau Kubarsi 3. sırada. Oğlum bu ne? Kanka bu doğru mu? Barça Universal sayfası acaba? Yani arkadaşlar, la bu ne? Yok, Esports aboneli. Esport abone bilmiyorum. Yani ben Mücahit bana halletti o işleri, bilmiyorum arkadaşlar. Sallamasyon misali emsali bu. Mücahit ne kadar Esport Plus? Arda Ballon d'Or mu geliyor yoksa? Yani Mastantuono'nun çenesindeki Gamze bile şaşırmıştır buraya. Arda Ballon d'Or mu geliyor? Belki de arkadaşlar doğru, Arda Ballon d'Or için olabilir. İmkansız, verirler mi? Çünkü o bir Türk. Arbelo Arda yaklı çıkarmamak için bence çıkar mı? Arbelo Arda'yı haklı çıkarmamak için bence çıkarmayacak. Ama çıkarırsa da taraftar ıslıklar. Bilemiyorum. Merhabalar. Yarın yayını 14 gibi açın lütfen. Erken kalkamam. Kaçırmayalım yayını.
14.30'da açacağız. 2.30'da açacağız işte, daha geç. Gözlerimi kapatıp oyuncuları rastgele yerleştirmişler bence de. Arkadaşlar Karl var birinci sırada. Estevao var. Kubarsi var. Diomande var. Mastantuono var. Kenan yok. Arda Güler yok. Oğlum bu kim ya? Evet, çekiliş videosu arkadaşlar. Şu an chat'teki video çekiliş videosu. O videomuz. 2 gün önce yine yayınladık, videoyu söylemiştik. Bildirim açmazsanız bunlardan haberiniz olmaz arkadaşlar. Yurt dışından izlenebiliyor mu? Onu da bilmiyorum valla. Murteza İbrahim. Onu da bilmiyorum. Bu listeyi hazırlayan neyse. Evet arkadaşlar, o videoya tıklarsanız çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin şartları arkadaşlar sabitlediğimiz yorumda yazıyor. Dikkatlice okuyarak yaparsanız belki de forma size çıkar. Esport Plus üyeliği de sizlere çıkabilir arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ve Süper Chat gönderilerin kesesine bereket. Çok sağ olsun, var olsunlar. Chatimizde mesaj yazan herkese teşekkür ediyoruz. Like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay baba. Seni seviyoruz abi, teşekkür ederiz. Sağ olasın Doğuş'um. Allah'a emanet abi demiş. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bir gece diliyorum. Barcelona maçında izleyin. Ben de birazdan ona bakarım. Biraz dinlenirim. Sonra sabahın videosunu çekmeye başlarız. Yayına bekliyorum. Hoşça kalın, bay bay.